Merhaba sevgili dinleyenlerim. Bugün 8 Temmuz günlerden çarşamba. Size bayramda göz sağlığımızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü önümüzde Kurban Bayramı var. Geçmişte Şeker Bayramı oldu bitti. Özellikle bayramda göz sağlığımız için şekeri fazla kaçırmayınız. Bayram süresince hem çocuklar hem büyükler olarak tatlı ve şekeri fazlaca tüketebiliyoruz. Oysa fazla şeker yüklenmesi gözümüze olumsuz etkiler yapabiliyor. Şeker hastalığının göze vurması ile ilgili çok fazla şeker tüketirsek gözümüzün bu şekeri kullanması ve kanımızdan uzaklaştırabilmesi için çok fazla insülin üretmesi gerekir. Diyabet hastalığında ise vücudumuzun insülin üretimi veya kullanımı yetersizdir. Sonuç olarak kanımızdaki şeker birikir ve diyabetik retinopati gelişir. Yani şeker hastalığı göz dibinin hassas kan damarlarında geri dönüşümsüz hasara yol açarak görme kaybı yaratır. Katarak ve göz tansiyonu hastalığı riski de şeker hastalarında daha fazladır. Katarak ve glokom yani göz tansiyonu hastalığının riski artmaktadır. Yüksek kan şeker seviyesi gözümüzün içindeki lensin şişmesine yol açar ve katarak yani lensin şeffaflığını yitirmesi riski artar. Ayrıca şeker hastalığı olanların glokom yani göz tansiyonu hastalığı geliştirme riski şeker hastalığı olmayanlara kıyasla 2 kat daha fazladır. Havuç gözlere gerçekten faydalı. Havucun gözlere faydalı olduğu ve gece görüşünü artırdığı yönünde yaygın bir inanç vardır. Bu inanç doğrudur. Havucun içinde beta karotin yani A vitamini gözün retina A tabakasında ışığı algılayan hücreler için gereklidir. Rod ve Koni isimli veriler ışık algılayıcılar ciddi A vitamini eksikliğini fonksiyon göremez ve gece körlüğü oluşur. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığına karşı yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkli sebzeler, meyveler tüketmeliyiz. Gözümüzün görme merkezi olan sarı nokta adı verilmekte. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ise görme kaybına yol açan önemli bir hastalıktır. Sarı nokta hastalığı yeşil yapraklı bitki ve sebzeleri ayrıca sarı ile turuncu arası renklerde meyve sebzelerde bolca lutein ve zeaksantan pigmentleri içerirler. Lutein sarı renkli bir pigment olmakla birlikte yüksek konsantrasyonda olduğunda turuncu ve kırmızı görünmeye başlar. Doğada bu pigmentler bitkiler fazla güneş ışığının özellikle yüksek enerjili mavi ışıktan korunmasını sağlar. Gözümüzün sarı noktası da adı üstünde bu pigmentte bulunur ve pigmentli sebze ve meyveleri tüketerek yaşa bağlı sarı nokta hastalığı önlemede rol oynar. Özellikle kale yani kıvırcık lahana ve ıspanak bu koruyucu pigmentler açısından en zengin olan sebzelerdir. Balık göz kuruluğuna iyi geliyor. Ekran kullanımı fazla olan pek çok kişinin ortak problemi olan göz kuruluğu için beslenmemizde en önemli kural bol su içmek olduğunu vurgulamak lazım. Özellikle omega 3 yağ asidi içeren gıdalarda göz kuruluğuna iyi gelir. Omega 3 balıkta ve özellikle somon balığında bolca bulunur. Ayrıca kale, ıspanak, Brüksel lahanası, bronkoli, karnabahar, fıstık ezmesi, yulaf ve ceviz omega 3 yağ asidi içerirler. Şekerli ve gazlı içecekler yerine her gün bir bardak yeşil çay için. Domateste kırmızı rengini veren likopen maddesi aynı zamanda karpuz, pembe greyfurt kayısı ve kan portakalında da bulunur. Domates ne kadar kırmızı ise likopen o kadar fazla anlamına geliyor. Likopen de yaşa bağlı sarı nokta hastalığı riskini azaltabiliyor. Ayrıca C vitamini ve E vitamini de sarı nokta hastalığı için koruyucu olduğunu söylemekte fayda var. C vitamini en büyük kaynağı portakal, kırmızı ve yeşil biber, greyfurt, mandalina, çilek, bronkoli ve kaledir. E vitamini ise en çok ay çekirdeği ve bademde bulunur. Ayrıca yeşil çay C vitamini ile aynı besinlerde bulunan flavonoid denen maddeler içerir ve sarı nokta hastalığına karşı koruyucu etki gösterir.
Sağlıklı gözler için çocuğumuzu doğru beslenmeye şimdiden alıştıralım. Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocuklarımıza kazandırmaya çalışalım, çünkü bu alışkanlık ömür boyu onların ideal kiloları ve göz sağlığını korumalarını sağlayacaktır. Göz sağlığı için doğru beslenmenin en basit formülü şudur: bol bol sebze ve meyve tüketin, haftada 2-3 kez balık yiyin, öğün aralarında atıştırmalık olarak hazır gıdalar yerine kuru yemiş ve renkli meyve ve sebzeleri tercih etmenizde fayda var. Bu bağışıklık güçlendirici ve detoks yapıcı etkisi olduğunu da unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Eğer videomu beğeniyorsanız abone olup beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.